Derme çatma bir ev, karnı çok acıktığı için babasından yemek isteyen küçük bir çocuk ve oğluna verecek bir dilim ekmeği bile parası olmadığı için ağlayan bir baba. Brezilya futbolunun geleceği tam da burada şekillendi. Endrick o gün babasına futbolcu olup ailesini kurtarma sözü verdi. Endrick'in babası Douglas de Souza'nın ömrü yaşam savaşı, hayatta kalma mücadelesiyle geçti. Hayali diğer Brezilyalılar gibi futbolcu olmak ve hayatını kurtarmaktı. Birçok takımın formasını giydi, yerel turnuvalarda oynadı ama bir türlü profesyonel olamadı. Eşi Cynthia ile başkentteki Estadio Nacional Mané Garrincha Stadyumunda ikisi de temizlik personeli olarak çalışırken tanıştı. Yeşilçimlerin manzarasında doğdu aşkları. Cynthia da varlıklı yaşamın ne olduğunu bilmiyordu. Sır sırta verip hayata göğüs gerdiler. 21 Temmuz 2006'da oğulları Endrick'i kucaklarına aldılar. Zorlu günlerin ardı arkası kesilmiyordu. Kazandıkları para ne kaldıkları evin masraflarına ne de karınlarını doyurmaya yetiyordu. Endrick geceleri uyanıp annesine acıktığını söylediğinde "Uyu oğlum, uyku açlığını giderir" yanıtını aldığını anlattı. Nunca foi fácil para mim. Tivemos que ir para São Paulo. Foi um momento assim bem difícil. E aí meu filho, criança assim, né, ele chegava: "Mãe, eu tô com fome". Eu falei: "Filho, não tenho o que você comer agora". Queria voltar para minha casa, para minha família. E eu não podia deixar com que o Henrique visse que eu estava chorando, sofrendo. Quando o Henrique chegava da escola, com aquele brilho no olhar dele, e todo feliz, eu falava: "Ai, Senhor, eu não posso voltar, porque eu acredito que meu filho vai conseguir alcançar o objetivo dele, o sonho dele". E nunca duvidei dele em nenhum momento. Dört yaşındaydı Endrick. Babasının oynadığı takımlarla maçlara gidiyor, antrenmanlara katılıyor, sürekli top oynuyordu. Douglas oğlunu mahallenin marketi Vareao'nun sahibi Fabio Rodriguez'in futbol okuluna yazdırmak istiyordu. 6 yaş sınırı vardı futbol okulunda ama Fabio Rodriguez eski dostu Douglas için Endrick'i kendisinden 2 kat büyükteki çocukların yanına yazdırdı. Ve fark ettiler ki bu çocuğun içinde yanan farklı bir ateş vardı. Babası Endrick'in videolarını YouTube'a yüklemeye başladı. Ümit belki birileri keşfeder, en çok da belki Cristiano Ronaldo izler ve ellerinden tutar diye peş peşe Endrick'in futbol hünerlerini YouTube'a attı. İlk teklif São Paulo'dan geldi. Taşınmaları gerekecekti ve aileye aylık sadece $30, yaklaşık 150 real maddi yardımda bulunabileceklerini ilettiler. Corinthians ve Santos da teklif yaptı. Onlar da ailenin kira masraflarını karşılamayı reddetti. Endrick takımların deneme maçlarına çıkıyordu ama ailesi konaklama ücretini karşılayamadığı için transfer olamıyordu. Ta ki Palmeiras karşısına çıkana kadar. Gençlik futbol koordinatörü João Paulo Sampaio, ailesinin masraflarının karşılanması ve Endrick'in kadroya katılması talimatı verdi. Babasına verdiği söz aklına geldiği imza attığı gün Endrick'in daha 4 yaşındayken futbolcu olup sizi kurtaracağım demişti. Douglas 11 yaşındaki oğlu için verilen ev ve paranın üzerine birikim de yapabilmek için gece gündüz çalışmaya devam etti. Her sabah 3'te kalktı. İşinin geceden yaptığı keklerin yanına kendisi de kahve ekledi. São Paulo'daki Barra Funda metro istasyonuna gidip durakta bekleyenlere yiyecek, içecek sattı. Özellikle yağmurda ve soğuk havalarda zorlu bir hal aldı bu süreç. Altyapıda parlamaya devam eden Endrick, ailesine bir kapı daha açtı. Babası Douglas, hademe olarak Palmeiras'ta işe başladı. Kulüp tesisleri, stadyum temizliği gibi işlerle ilgileniyor, bazen takım yemeklerine katılıyordu. Ama Douglas bu yemeklerde sadece çorba içiyordu. Çocukluğundan beri açlık, sefalet ve bakımsızlıkla yılları geçen Douglas'ın ağzında sadece 7 dişi kalmıştı. Bu durumu takımın kalecisi Yaelson fark edip Douglas'ın diş tedavi masraflarını üstlendi. Ailesinin yaşam koşulları iyileştikçe Endrick daha çok motive oluyor, daha çok çalışıyordu. Altyapıda 169 maçta 165 gol attı. 14 yaşındayken sadece tüm Brezilya değil, artık namı dünyaya yayılan bir genç yetenekti. 16 yaşında 20 yaş altı takımında kendinden yaşça büyüklere karşı
kolayca üstünlük kuruyordu. Ülkenin en prestijli gençlik turnuvası olarak bilinen U21 Copa São Paulo Copinha'yı izlemek için dünyanın dört bir yanından scoutlar Brezilya biletlerini ayırttı. Neymar, Vini, Casemiro, Gabriel Jesus, Marquinhos bu turnuvada patlama yapmıştı. Endrick de uçak masraflarını boşa çıkarmadı. 7 maçta 6 gol kaydetti, takımını şampiyon yapıp turnuvanın oyuncusu seçildi ve kaçınılmaz olanın vakti geldi. Brezilya Ligi'nin kapıları daha 16 yaşında Endrick'e açıldı. Muito obrigado. Valeu. Agradecer muito, né, a Deus e a todo o pessoal do Palmeiras por estar confiando em mim. O time que confiou em mim, né, que sempre fez o que foi possível, né, deu trabalho pro meu pai. Quase ia chorar, né? Quase 3 anos aqui. Quantas vezes eu entrei nessa sala para passar pano nesse chão, quantas vezes eu entrei aqui para passar. E hoje mesmo meu filho assinou o contrato profissional, não tem palavras, sabe? Coritiba maçında sonradan oyuna girip kulüp tarihinin en genç futbolcusu oldu. Onun için artık en büyük sorun sahadaki rakipleri değil, şöhretti. Brezilyalılar genç yeteneklerden bahsederken Quimendo Etapas şeklinde bir ifade kullanırlar. Yanan adımlar olarak çevrilse de yakıp geçen demek daha doğru. Endrick için de bu başlıkta yapılan haberlerin ardı arkası kesilmedi. Daha 16 yaşında Avrupa devlerinin peşine düştü. Profesyonel olarak sadece birkaç maça çıkan bir çocuğun her maç oynaması ve her maç gol atması bekleniyordu. Red Bull Bragantino maçında oyundan alındıktan sonra formasıyla yüzünü kapatıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hem Endrick hem de onu 90 dakika oynatmayan teknik direktör Abel Ferreira sürekli eleştiriliyordu. Ferreira, Endrick sorusu almak istemediğini anlattığı bir basın toplantısında "Ben Palmeiras için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorum. Endrick için değil" yanıtını verdi. Brezilya diğer ülkeler gibi değil. Biraz bize benziyor. Polonya'da Lewandowski, Portekiz'de Ronaldo, Arjantin'de Messi, Norveç'te Haaland, Fransa'da Mbappe el üstünde tutulur. Brezilya'da ise bir yıldız tökezlerse önce kendi ülkesi tepesine biner. Bu yüzden erken başlayıp erken biten bir hikaye olamazdı Endrick. Çatısı su alan evlerini, tehlikeli sokaklarda yürümeye öğrenen kardeşini, yiyecek bulamadığı için ağlayan babasını, hepsini düşündü. Her seferinde daha çok çalıştı. Cara, meus pais não tenho nem o que falar. Minha família, quando eu não estava bem, eles estavam do meu lado. Quando tudo estava uma turbulência, eles que me acalmaram, eles que estavam do meu lado. Então eu devo tudo para eles. O que nós viemos fazer em São Paulo, que eu vim fazer com ele, com meu esposo aqui. Meu pai tentou, não conseguiu. Foi profissional com 15 anos também, só que ele sofreu lesões. Achava que trabalhar como pedreiro era a melhor profissão do que ser jogador. Eu tentei, fiz minhas loucuras. Até cheguei a vir de Brasília, quando eu tinha 15 anos, vim de Brasília para São Paulo de pé, pedindo carona no meio da estrada, para chegar em São Paulo e tentar valer sonho com o time. Não consegui. Dele convocado na seleção principal é um sonho, cara. Eyalet şampiyonasında Agua Santa ligde Paranense derken şeytanın bacağını kırdı. A takımda tam geçirdiği ilk yılında 53 maça çıkıp 14 gol attı. Erken yaşta paraya, şana, şöhrete kavuşan bir Brezilyalı çocuğun daha önce de söylediğimiz gibi en büyük rakibi kapılabileceği tanıştığı yeni dünya olabilir. 2008'de Inter'e transfer olan Kerlon gibi, 2009'da Barcelona'ya giden Kierisson gibi, Bayern Münih'e gidip Alman karakollarına düşen Breno gibi olmak hiç de uzak değil. Ya da Ganso gibi yeni sihirbaz olarak beklenirken patlama yapamayabilir, Adriano gibi alkol bağımlılığı yaşayabilir, Neymar gibi adı sürekli eğlencelerle anılabilir Endrick yerindeki bir çocuğun. Ama Endrick için durum farklı. Onun mottosu yaşadığı tüm zorlukları aklına mıh gibi kazımaktan geçiyor. Eğlence dünyası, partiler ilgisini çekmiyor. En yakın arkadaşı sosyal medya fenomenleri, ünlü rapçiler değil. Küçük kardeşi Noah. Geceleri dışarı çıkmayı değil, evde annesi, babası ve kardeşleriyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ve kesinlikle ailesinin yanında yaşamak istiyor.
Você já deu parabéns pro seu irmão? Não, tô assistindo Homem-Aranha. Eu não dei. Irmão. Oi, parceiro, mestre. O quê? O de urso, baixo de urso. Parceiros, eu falei, irmão. Bendito dia 21, né, do 7 de 2022 chegou, 16 anos. Özel ve profesyonel bir ekiple kariyerini yönetiyor. Fizyoterapisti, antrenörü, sosyal medya danışmanı, medya asistanı, beslenme uzmanı ve özel bir şefi var. Dinlenme günlerini evde kardeşiyle PlayStation oynayarak geçiriyor. Medya baskısı hatta ırkçılık konusunda psikolojik destek alıp mental sağlığını her koşula karşı yüksek tutmak için gayret gösteriyor. Yıllardır yabancı dil eğitimi alıyor. Portekizce'nin yanında İngilizce ve İspanyolcayı da akıcı şekilde konuşabilmeye çalışıyor. Hedefi 5 yabancı dil ve işaret dili öğrenebilmek. Çünkü herkese dokunabilmek istiyor. Her şey iyi güzel ama Endrick neden bu kadar önemli bir oyuncu? Hem de bu yaşta. Ronaldinho, Neymar gibi rakiplerine bir çalım mı atıyor? Mbappe gibi süratli mi? Haaland gibi yırtıcı mı? Cevap hayır. Hem de hepsine hayır. Endrick'i en iyi tanımlayan kelime eksiksiz. 17-18 yaşındaki bir çocuktan beklenmeyecek kadar eksiksiz bir oyunu var ve hala gelişiyor. Fiziği kütlesi bir yetişkine aitmiş gibi. Bunun sebebini genetiğe bağlıyor. Çünkü o vaktini spor salonunda değil, sahada geçirmeyi seven bir çocuk. Kendi eksiklerinin farkında. Neyi geliştirmen gerekir sorusuna yanıtı, bitiriciliğim, paslarım, hızım ve fizikselliğim iyi düzeyde değil yanıtını veriyor. Kanatların hücumda aktif olduğu, orta sahanın ileri hattı desteklediği senaryolar onu daha aktif hale getiriyor. Boyu uzun değil diye onu kanatta denemek gibi fikirlerse çok mantıklı gözükmüyor. Günümüzde sürat ve şut kabiliyeti olan santraforların kanatta denendiğini sık sık görebiliyoruz. Ancelotti Endrick için çocuk santrafor, Rodrigo ve Bellingham gibi sahanın her yerine koyabileceğiniz bir oyuncu değil açıklaması yapmıştı. Bir Brezilyalı hücumcudan beklenmeyecek şekilde koşu mesafesi ve baskı kapasitesine sahip. Her zaman savaşacağım mentalitesiyle geliştirdiği bir oyun tarzı var. Sahada herkesten daha fazla koşmayı gol atmak kadar önemsiyor. Neresinden bakılırsa işlenmesi gereken çok büyük bir cevher. Muito feliz, tá louco? A cabeça tava meio ali, depois que eu fiz o gol, só conseguia pensar no gol. E é isso, cara, agradeço muito a Deus. Errei no final ali, eu creio que tava muito elétrico, mas acho que a ansiedade já passou e vamos em busca da segunda vitória. Valeu! Ve bu cevheri doğru ellere teslim etmek gerekiyor. Endrick'in peşinde birçok Avrupa kulübü vardı. Ama yeni kulübü Chelsea oldu. En azından Endrick ve ailesi bir süreliğine böyle zannediyordu. Çünkü İngilizler tarafından Londra'ya davet edildiler. Tesisleri, stadyumu, şehri gezdiler. Dindar Endrick ailesi için kilise yakınında lüks bir ev tahsis edileceği söylendi. Yeni evlerini dolaştılar. Takımın Brezilyalı yıldızlarıyla tanışıp hatıra pozu verdiler. Ta ki İngilizler planlanan ödemeden vazgeçene kadar. Chelsea 16 yaşındaki bir çocuk için 50 milyon euro aşan ödemeye girme fikrinden geri adım attı. Paris Saint-Germain, Manchester City ve Real Madrid en güçlü adaylardı. Real Madrid scout şefi Huni Calafat, Chelsea transferden çekildikten sonra gecesini gündüzünü Endrick için harcamaya başladı. Sürekli Brezilya'ya gidip geldi. Beraber aylarca yemek yediler, futbol üzerine sohbetler ettiler. Vinicius, Rodrigo ve Militao da genç yıldızı sürekli yanlarına çağırıyordu. Ronaldo Nazario ile Ancelotti ile tanıştı. Her gittiği yerde ona Real'e gelmelisin diyorlardı. Bir gün Cristiano Ronaldo'nun videolarını izlemesi hayaliyle çekilen videolar Endrick'i ve ailesini Santiago Bernabéu'ya getirdi. 60 bin aşkın taraftar izledi imza törenini. No los voy a mentir, pero no esperaba todo eso. Tanta gente así. Estoy muy contento porque desde niño siempre ha sido un fan de Madrid y hoy voy a jugar por Madrid. Espectacular. Hoy estoy aquí, yo voy a jugar, estoy muy contento, mi familia también. Vale.
es una locura esto. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque siempre quería estar acá. Porque yo quería jugar por Madrid. Era un sueño y hoy hecho realidad. Haftalardır hazırlık yapmış, İspanyolca derslerini yoğunlaştırmıştı. Cristiano Ronaldo'nun 2009'da yaptığı 1-2-3 Hala Madrid sloganını tekrar etmek istese de heyecandan ağzından 3-2-1 Madrid cümlesi çıktı. 3, 2, 1. Taraftarı selamlarken tribünde yakındaki seyirciler atması için verilen topları yaşadığı yoğun duygularla stadyumun üst katına kadar dikti. Ama bu elmas işlenmek için en doğru adreste olduğunun farkında. Dünyanın en iyi kondisyonerlerinden Pintus'un, baba figürlü çalıştırıcı Ancelotti'nin, takımdaki Brezilyalıların ve Madrid'deki en yakın arkadaşlarından Arda Güler'in kanatları altında. Arda ile ilk günden güçlü bir bağ kurdu. İkili takım saatlerinde sürekli yan yana oturuyor. Ardazinho şeklinde hitap ettiği bir paylaşım da yaptı. Tabii ki Avrupa'ya, futbolun en üst düzeyine adaptasyonu kolay olmayacak. Daha ilk antrenmandan onu yere seren Rüdiger bu mesajı çok net verdi. Mbappe, Vini, Rodrigo üçlüsünün arkasında 70 maçı aşkın maça çıkan Real Madrid'de hem futbolu hem içindeki cevherin sınırlarını yeniden keşfedecek. Endrick, ailesinin vefalı evladı. Kardeşi Noah'ın biricik abisi. Ülkesinin yeni ümidi. O babasına verdiği sözü tuttu. Artık o derme çatma evde yoksulluk içinde değil, La Moralea'daki lüks konutlarında ailesiyle birlikte yaşayacaklar. Real Madrid ve Brezilya futbolu içinse hikayesi daha yeni başlıyor. No FIFA, né? Esse cara aqui também sai do meu time. Poxa, isso é foda, né? Mas meu pai também fala muito dele, né? ¿Qué destacas de Endrick? Potencia, velocidad, inteligencia. Jugador muy completo. Joven y muy completo.